Merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyat performans ve soğutma yönünde düşündüğümde HP Victus serisi benim en beğendiğim laptoplardan diyebilirim. Fakat burada çok seçenek ve bir sürü alternatif var ama hiç kafanız karışmasın. Her bütçe için alınabilecek en iyi Victus'lara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve Victus serisi gaming laptop olduğu için sadece oyunculara özel değil, hem yazılım, render, mühendislik için kullanılabilecek, aynı zamanda grafik tasarım için de rahatlıkla alabileceğiniz cihazlar. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Biliyorsunuz Kasım ayındayız. Victus tarafında stokları biten ama önerdiğim laptoplar var. Gerçekten alınır dediğim tüm favori Victus'larımı da bir liste yapıp linkini yine açıklama ve yorumlara koyacağım. Ve özellikle bu tarz her bütçe için laptop incelemeleri çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Laptop incelemelerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi bu piyasada alınabilecek en ucuz laptopumuzla başlayalım. Burada Victus 15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 512 SSD ile de birlikte geliyor. Burada ikinci bir SSD slotu yok. Ekran kartı kısmında RX 6550M'i görüyoruz. RX 6550M 3050'ye yakın, 2050'den daha performanslı. 3050 DLSS öne geçiyor ama arada çok bir fark yok. 15.6 inç IPS Full HD 144 Hz 9 MS'lik bir ekran burada kullanılmış. %45 NTSC'ye sahip. Yani ekran kalitesi ortalama diyebilirim. Batarya olarak da gündelik bir kullanımda 3-4 saat ekran süresi verebiliyor. İkinci sırada 25-30 bin bandında en mantıklı laptoplardan Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil 7640E'si 6 çekirdek 12 threadlik, performans anlamında bu fiyatlardaki en güçlü işlemciyi görüyoruz. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip 95 Watt'lık versiyonu görüyoruz. Yani buradaki 3050 tam performans diyebilirim. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050 oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor ve genel olarak laptopa baktığımda kasa kalitesi, soğutma yönünde de bu fiyat bandındaki en iyi laptoplardan biri. Üçüncü sırada normalde Victus 15'i RTX 40 serisinde çok fazla önermiyordum. Fakat şu anda RTX 40 serisi ekran kartı kullanan en mantıklı, en ucuz Victus kesinlikle Victus 15. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 12 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Açıkçası bu fiyatlarda 140 Watt bir 4050 almak yerine 75 Watt TDP'li RTX 4060 almak daha mantıklı. 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Soğutma sistemi yönünde Victus 16 kadar üst seviye değil. Fakat kesinlikle ısınma sorunu yaşatmayan bir laptop. Victus 16 ile aradaki soğutma farkının sebebi de kasanın daha küçük olması. Ama burada ekran kartının watt değerleri daha düşük olduğu için bunu dengeliyor. Yani deneyim anlamında bir problem yaşamayacaksın. Dördüncü sırada 35.000 bütçe ile Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7840 ise burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 5600 MHz 8x2 olarak gelirken 512 SSD'nin yanında Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim ve RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Özellikle sağlam bir işlemci, daha iyi bir batarya ve iyi bir soğutma istiyorsak bu laptop 35.000 bandında en mantıklı cihazlardan biri ve 40.000 bandında şu anki piyasayı düşündüğümde benim favori laptopum Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili versiyonunu görüyoruz. i5 14. nesil 2024 versiyon HX serisi, yani en güçlü işlemcilerden biriyle beraberiz ve bu işlemci i7 13. nesilden de yaklaşık %10 daha iyi. Yine 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken Victus 16'nın 2024 kasasıyla karşılaşıyoruz ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabileceğiz. İşlemci, ekran kartı ve soğutma yönünde düşündüğümde en sağlam laptop ve buradaki işlemci HX serisi, yani çekirdek sayısı artırılmış yüksek performanslı bir işlemci olduğundan
hem Ryzen 5 8. nesil hem de Ryzen 7 8. nesilden çok daha önde. Yani burada i5 işlemci almamıza rağmen aslında i7'nin rakibi olan Ryzen 7'den daha iyi bir performans alıyoruz. 6. sırada eğer ben laptop aldıktan sonra bir yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsan Victus 16'nın Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip, 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD IPS 300 nit %62 sRGB renk gamutuna sahip. Bu fiyat bandı için gerçekten dengeli bir laptop diyebilirim. Yine bu bütçelerde ama benim için ekran kartı ve performans birinci öncelik diyorsan Victus 16'nın Ryzen 7 7. nesil ve RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 8 çekirdek 16 threadlik işlemci burada da kullanılmış. 16 GB RAM 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Bana sorarsanız bu donanımla 4070 ile en mantıklı, en ucuz laptop diyebilirim. Ama benim için işlemci birinci öncelik diyorsan 50.006 bütçeyle tartışmasız en iyi laptop Victus 16'nın i7 14. nesil HX işlemcili versiyonu 16 GB RAM 1 TB SSD ile birlikte geliyor. RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu yine bu laptopta var. Açıkçası ekran, kasa kalitesi, soğutma sistemi yönünde diğer cihazlardan hiçbir farkı yok. Fakat buradaki işlemci arayı bayağı bir açıyor. 20 çekirdek ve 28 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik, SolidWorks, AutoCAD gibi uygulamalar kullanıyorsanız veya grafik tasarım, video render için de bu işlemci bu fiyat bandının açık ara en güçlüsü diyebilirim. Sırf bu işlemci için bu laptop alınabilir. 4070'li 32 GB RAM'li olarak da Victus 16'nın Ryzen 7 8. nesil işlemcili versiyonu çok mantıklı. Bu laptopta ikinci bir SSD slotu olmadığından eğer bütçenizi 1000 TL'de artırabiliyorsanız 1 TB SSD'li olan versiyonu da şu an gayet iyi bir fiyatta. Ve son sırada her yönüyle düşündüğümde Victus tarafında hem yüksek donanım hem de gerçekten kaliteli bir ekran istiyorsak Victus 16'nın Ryzen 7 7. nesil 32 GB 16x2 5600 MHz RAM'le gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ama bu laptopu diğer Victus'lardan ayıran en önemli detay kesinlikle ekran kalitesi. 16.1 inç 240 Hz 3 ms bir panel burada kullanılmış. Tepkisellik noktasında 3 ms olan bu panel 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu fiyatlarda şu anda bu kadar iyi bir donanım, bu kadar iyi bir ekranı aynı anda sunan başka bir laptop yok. Benim de 4070'li favori laptopum diyebilirim. Dostlar şimdi en önemli kısım, son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 20.000 bandında ve gerçekten uygun fiyatlı ama performans olarak alabileceğim en mantıklı cihazı istiyorsam Victus 15'i rahatlıkla önerebilirim. Bu fiyat bandında gerçekten iyi bir laptop. Eğer bütçem 25-30 bin bandındaysa da Victus 16'nın RTX 3050 6 GB'lık versiyonu gayet mantıklı. Hem donanım hem de soğutma anlamında iyi bir cihaz. Ama benim için işlemci ve büyük ekran birinci öncelik diyorsan 35.000 bandında Victus 16'nın Ryzen 7 versiyonu. Benim 40.000 bandında favorim kesinlikle Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili versiyonu. 45-50.000 bandında ekran kartı birinci oda, yani oyun için 3D modelleme, mimarlık, tasarım için bir laptop alacaksam Victus 16'nın 4070 versiyonu. Fakat işlemci birinci önceliğim ise i7 14. nesil HX işlemcili Victus 16 50.006 performans anlamında kesinlikle en iyisi. Laptop alıp uzun yıllar yükseltme yapmak istemiyorum diyorsan da 32 GB RAM'li 4070 versiyonu. Fakat ben donanımda olduğu kadar ekran tarafında da üst seviye bir laptop istiyorsam Victus 16'nın 240 Hz QHD ekranlı versiyonu benim kesinlikle favorim. Ki sadece Victus'lar içinde değil, genel piyasayı düşündüğümde benim favorilerimden diyebilirim. Ve açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda bu piyasada alınabilecek en mantıklı Victus'ları inceledik. Bana sorarsanız bu cihazlar dışında Victus tarafında başka bir laptopa da bakmanıza gerek yok. Burada önerdiğim cihazlardan stokları biten, fiyatları değişen veya daha mantıklı versiyonlar gelirse favori Victus'larımı bir liste yapıp linkini açıklama ve yorumlara koyacağım. Videoyu sonradan izliyorsan ona da bakabilirsin. Bu laptopların hepsinin de en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.